Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere şekli şahane, nefis bir elmalı kurabiye tarifi vereceğim. Ve tarife başlıyorum. İlk olarak 3 adet elmayı soyuyorum. Elmaları güzelce soydum. Ve şimdi elmaların hepsini rendeleyeceğim. Elmaları rendeledikten sonra üzerine 1 yemek kaşığı limon suyu ekliyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Şimdi 3 yemek kaşığı toz şekeri tavaya aldım. Bu şekilde yapmanız elmalarınıza biraz daha lezzet katacak. Önce şekerini karamelize edeceğim. Kaşığı hiç değdirmeden bu şekilde karamel olmasını sağlıyorum. Ve şeker iyice eridikten sonra 1 yemek kaşığı tereyağını ekledim. Güzelce tereyağı eriyene kadar karıştırdıktan sonra elmamı ekliyorum. Bu arada limon suyu eklememin sebebi elmalarınızın kararmamasını sağlayacak. Elmalar suyunu çektikten sonra ocaktan alıyorum. Ocağın üzerinden aldığım elmalara yarım çay kaşığı kadar tarçın ve 6-7 adet iri iri kıydığım cevizi ekledim. Tarçın miktarını siz sevdiğinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi hamurumu hazırlamaya başlıyorum. 2 yemek kaşığı yoğurdu yoğurma kabına alıyorum. 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı limon suyu, 80 gram oda ısısına gelmiş tereyağını ekliyorum. Ve yarım su bardağından çok az toz şekeri ekledim. Yarım limon kabuğu rendesi ekledim. 1 paket vanilya ekliyorum. Ve eklediğim bu malzemeleri biraz karıştıracağım. Güzelce karıştırdıktan sonra ununu ekliyorum. Ben tam olarak 2,5 su bardağından biraz fazla un kullandım. 1 çay kaşığı kabartma tozu ekledim ve kaşıkla karıştırıyorum. Biraz daha un ekliyorum ve kaşığı çıkarıp elimle yoğurmaya başlıyorum. Lütfen ununuzu kontrollü ekleyin. Videoda hamurun kıvamına dikkat edin ve bu şekilde bir hamur elde edin. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak. Hamurum hazır. Bir 10 dakika dinlendireceğim. Hamurum 10 dakika dinlendi. Şimdi tekrar hamuru toparlayacağım. Hamuru videoda gördüğünüz gibi uzatıyorum. Ve hamurdan tam 20 eşit beze çıkardım. Ceviz büyüklüğünde bezeler tuttum diyebilirim. Küçük bir hatırlatma. Videolarımı beğeniyorsanız ve yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup o bildirim zilini açmayı unutmayın. Ve siz de eğer tariflerimi denerseniz alt köşede çıkacak olan Instagram adresine fotoğraflarınızı gönderirseniz çok mutlu olurum. Bezelerimi tuttum. Şimdi kurabiyelerimi yapmaya başlıyorum. Lütfen videoyu dikkatli izleyin. Hamuru gayet ince bir şekilde açtım. 12-13 santim çapında açtım diyebilirim. Ne kadar ince açarsanız o kadar da iyi oluyor. Elmalı harçtan istediğiniz miktarda koyabilirsiniz. Daha önce bu şeklin poğaçasını yaptım ve çok beğenildi. Şimdi de
tatlı formunu yani elmalı kurabiyesini vermek istedim. Siz içerisine çikolata da koyabilirsiniz. Ve bu şekilde hamuru katladım. Alt kısmını güzelce sıkıştırdım. İşte bu kadar. İnanın yapması çok eğlenceli ve görüntüsü de mükemmel oluyor. Tekrar gösteriyorum. Lütfen dikkatli izleyin. Tam ortasından kestim. Elmalı harcı yerleştiriyorum. Hamuru bu şekilde katladım ve ucunu yapıştırdım. Diğer ucunu da yapıştırdım ve kıvırdım. Hepsi bu kadar. Alt kısmını da yapıştırıyorum. Kurabiyem hazır. Kurabiyelerin hepsini hazırladım ve 170 derece önceden ısıttığım fırında 15-20 dakikada piştiler. Ve kurabiyelerimi soğumaya bıraktım. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. Kurabiyelerin üzerine soğuduktan sonra bolca pudra şekeri serpiyorum. Kurabiyelerimi tamamen pudra şekerledim. Ve şimdi servis tabağına alıyorum. Daha ince açtıklarım çok daha güzel olmuşlar. Videoda da lütfen buna dikkat edin. Ve yine servis tabağında da üzerlerine pudra şekeri serptim. Şimdi sizlere daha yakından göstereceğim. Her yeri gayet güzel pişmiş. En sevdiğim an bu mükemmel final. Gerçekten çok lezzetli oldu. Sizler de deneyin. Lezzetine bakın ve resmini çekerseniz bana Instagram'dan gönderin. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evinizden huzur ve bereket eksik olmasın.